Geçenlerde The Last of Us dizisinin 1. sezonu bitti ve beni gerçekten şaşırtmayı başaran bir yapım oldu. Çünkü sonlara doğru dizinin yere çakılacağını düşünüyordum. Kötü film ve dizi adaptasyonları hayranları hayattan bezdirirken The Last of Us beklenmedik bir şekilde bu ön yargıyı kırdı. Biliyorsunuz ki The Last of Us'ın hikayesini yaratan Neil Druckmann aynı zamanda Craig Mazin ile birlikte bu dizinin hem yazarlığını hem de showrunnerlığını üstleniyor. Zaman zaman asıl hikayenin çizgisinden çıktıkları oldu mu? Evet. Bunlar hikayenin bütünlüğünü bozacak aşırı büyük değişiklikler miydi? Hayır. Zaten hikayesini tamamen değiştirmek isteseler Neil Druckmann bu projenin bir parçası olmak istemezdi sanırım. Yazarın birazcık bile kendi eserine saygısı varsa olması gereken de budur diye düşünüyorum. The Last of Us'ın 1. sezonu mükemmel miydi? Hayır, ama artıları eksilerine göre daha fazlaydı. Özellikle asıl yazılmış esere büyük bir saygı vardı. Hatta oyunun vermek istediği mesaj dizide daha belirgin ve netti. Oyundaki sahnelerin büyük bir kısmını dizide de görmüş olduk. Başta Pedro Pascal ve Bella Ramsey olmak üzere oyunculuklar harikaydı. Bence karakterleri neredeyse kusursuz tasvir etmişler. Diziyi izlemediyseniz ve spoiler istemiyorsanız videonun bu The Last of Us kısmını izlemenizi tavsiye etmiyorum, uyarmadı demeyin. Dizinin gidişatını oyunun kendisine göre daha çok sevdim. Tess'in ölümü, Henry ve Sam kardeşlerin hikayesi, Ellie'nin annesinin olduğu sahne gibi birçok eklenen değiştirilen sahneleri başarılı buldum. Eksileri yok mu? Sure there is. 3. bölüm bayağı bir bombardıman almış bu ara. Sanki diğer bölümleri izlememişler de sadece bu bölümü izleyip puanlandırmışlar. Yorumların yarısı homofobik, yarısı da bölümün bir başyapıt olduğunu savunuyor. Bill ve Frank'in hikayesinin işlendiği bölüm pozitif ve umut dolu bir bölümdü. Ama ne yazık ki sıkıldığım bir bölüm oldu. Aynı oyunda olduğu gibi Bill kimseye kolay kolay güvenmeyen, kendi başına hayatta kalmaya çalışan bir karakter ve Frank ile tanışmasıyla hayata daha olumlu bakmaya başlıyor. İkilinin aşk hikayesi 3. bölümün ana elementi olduğu için fazla bir aksiyona tanık olmuyoruz. Ana karakterlerimiz başta olmak üzere birçok insan kötü şeyler yaşayarak hayatta kalma mücadelesi verirken öteki tarafta Bill ve Frank daha mutlu ve izole bir hayat yaşıyor. Bu kadar kötülüğün içinde Bill ve Frank için daha mutlu bir sona karar vermişler. Aynı şekilde oyunda da Bill ve Frank'in birlikte olduğu ama daha sonradan ayrıldıkları, Frank'in ise intihar ettiği gösterilmişti. Ama tam olarak bu ikilinin geçmişte neler yaşadığına fazla değinmemişlerdi. Hikayelerde yan karakterlerin geçmişlerine değinilmesi şahsen hoşuma gidiyor. Sadece ben olsam Bill ve Frank'in hikayesi için daha hareketli bir senaryo tercih ederdim. Mesela ilk günden birbirlerine aşık etmezdim. İlk önce güçlü bir güven bağı için Frank, Bill'i enfektelerden veya istilacılardan kurtarabilirdi. Bu da Bill'de diğer insanlara güvenebileceği konusunda bir his bırakırdı. Frank ile önce güvenmeyi, daha sonra sevmeyi öğrenebilirdi. Önce birlikte olurlar, daha sonra oyunda olduğu gibi saçma sebeplerden ayrılırlardı. Joel ile Ellie'nin aralarına katıldığı sahnede ise hem bu ikilinin hem de bu ikilinin olduğu enfektelere karşı hayatta kalmaya çalıştıkları bir aksiyon sahnesi yazardım muhtemelen. Sanırım sonlara doğru da Frank'i öldürürdüm. Kulağa çok gaddar geliyor olabilir ama insanlar sevdiklerini kaybedince onların değerini daha çok anlıyorlar ve bu seyircide daha büyük bir etkiye neden oluyor. Frank'in ölümü ve Bill'in duymuş olduğu pişmanlık, Joel'in dizinin sonlara doğru verdiği kararda daha büyük bir etkiye sahip olabilirdi. Böylece Joel, Ellie'nin üzerine daha çok titrerdi. Çünkü sevdiklerimizi bir kez kaybettik mi, bunun bir geri dönüşü yok ne yazık ki. Ama tabii böyle bir senaryo içinde 2 bölüm gerekir diye düşünüyorum. O kadar da uzatmak istememişler mantıklı olarak. Dediğim gibi pozitif ve tatlı bir bölüm ama yüzeysel. Ayrıca oyunda olduğu gibi Bill ile Ellie'nin birbirleriyle atıştığı sahneleri de görmek isterdim Yeah, doğrusu. sure, Joel. Go ahead. Take my card. Take all my food, too, while you're at By it. the looks of it, you could lose some of that food. Listen to me, you little shit. No, fuck you! You handcuffed I me! need you to shut up. Bu ara aklımı kurcalayan bir mantık hatası tespit ettim. Bill ve Frank'in hızlı yaşlanması kafamı karıştırdı. Normalde Joel ile yaşıt karakterler değil miydi bunlar? Yoksa ben mi yanlış biliyorum? Eğer kaçırdığım bir şey varsa yorumlara yazın lütfen. Henry ve Sam kardeşlerin hikayesinin işlendiği bölüm ise
en sevdiğim bölümdü. Hatta buradaki iki karakterin hikayesini oyununkinden daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Joel'in hayatta kalma mücadelesi verdiği, bir yandan da Ellie'nin geçmişe dönük flashbackler yaşadığı bölüm sıkıldığım bir diğer bölümdü. DLC kısmında anlatılanları buraya sıkıştırmak istemişler ama biraz gereksiz uzun tutmuşlar gibi geldi bana. Bence 15 saniye aralıklarla bir geçmiş bir de şimdiki zaman dramatiksel olarak gösterilseydi daha etkileyici olabilirdi. Ellie geçmişte değer verdiği birini kaybetti ve şimdi de Joel'i kaybetmekle karşı karşıya. Haliyle geçmişte yaşadığı travmadan dolayı Joel'i de kaybetmekten korkuyor. Bu bölümü Ellie'nin karakter gelişimi için daha önemli bir hale getirebilirlerdi ama bu konuda biraz başarısız olmuşlar. Dizinin arada bu tarz akıcılık sorunu dışında fazla bir eksiği yoktu. Genel anlamda keyifli bir vakit geçirdiğim ve takdir ettiğim bir uyarlamaydı. The Last of Us dizisinin Güç Yüzükleri gibi bir hayal kırıklığı olmaması sevindirici. Demek ki herkesi memnun eden başarılı bir uyarlama yapılabiliyormuş. Umarım bir uyarlama yapacakları zaman yapımcı şirketleri bu diziyi örnek alır. Hikayesini çok sevdiğim Telltale Games yapımı The Walking Dead oyununun uyarlamasını da aynı bu şekilde görmeyi çok isterim. Ama ne Lee'yi ne de Clementine'ı beyaz bir oyuncu canlandırmasın. Lütfen. Tabii ne yazık ki çoğu uyarlama bu seviyeleri yakalayamıyor. Öteki tarafta son zamanlarda bolca eleştiri almış Küçük Deniz Kızı'nın uyarlaması ve remake'i var. Küçük Deniz Kızı deyince aklımıza direkt kızıl saçlara sahip Ariel geliyor. Yalnız bu yeni Küçük Deniz Kızı uyarlamasında Ariel'imiz siyah bir oyuncu tarafından canlandırılıyor. The Little Mermaid? Black? Evet, siyahi deniz kızı olur mu dediğinizi duyar gibiyim. Bence olur ama bana kalırsa bir Ariel olamaz. Biraz geçmişe gidelim. Küçük Deniz Kızı 1837 yılında Danimarkalı Hans Christian Andersen tarafından yazılmış bir halk masalı. Ve hikayede Küçük Deniz Kızı ile ilgili mavi gözler ve beyaz bacaklar gibi tasvirler bulunmakta. Kızıl saç ise Disney'in sonradan eklediği bir şey. Hadi bu tasvirleri boş verelim. Küçük Deniz Kızı'nın bir Danimarka halk masalı olduğunu düşündüğümüzde aklımıza beyaz bir karakterin gelmesi şaşılacak bir durum değil. Bakın demek istediğim şey deniz kızları siyah olamaz değil. Deniz kızları da gayet siyah olabilir. Siyah olur, yeşil olur, mavi olur, beyaz olur, sarı olur. Siz nasıl bir karakter yazmak istiyorsanız karakter o şekilde olabilir. Biz ona karışamayız. Değinmek istediğim önceden yazılmış bir eser olan Küçük Deniz Kızı'nın özünü kafama göre değiştirmem pek doğru değil. Çünkü bu yazara ve yazarın eserine saygısızlık olur. Bunu küçüklüğümden beri hikayeler yazan bir yazar olarak söylüyorum. Tabii ki telif haklarına sahip olan yapımcı şirketleri hikayeleri istedikleri gibi değiştirebilirler. Ama onlar da insanları memnun etmek için yapmıyor. Şunun için yapıyor. Kapitalizmin dostu olmaz, sadece çıkarları olur. Unutmayalım. Siyahi Deniz Kızı'nı geçtim. Bir remake'e daha ihtiyacımız var mıydı? Önce bir onu düşünmek lazım. Ariel karakterini canlandıracak Halle Bailey'nin eleştirilerin hedefi olması da gerçekten üzücü. Irk değişikliğinden dolayı filmin çok fazla tepki alacağı belliydi ama bu yapımcı şirketlerinin pek umurunda olan bir şey değil. Olan zaten genelde onlara olmuyor. Biz izleyicilere ve oyunculuk kariyerinde yeni ön plana çıkmaya başlamış oyunculara oluyor. Diğer tarafta Peter Pan ve Wendy sorunu var. Siz kayıp oğlanlarız. Her birimiz. Ama hepiniz erkek değilsiniz. Ne olmuş? Hikayede kayıp oğlanların sadece erkek olmasının bir sebebi var ama neyse. Tinkerbell de siyah olmuş bu ara. Peter Pan ve Wendy'yi sadece sevdiğim oyunculardan biri olan Milla Jovovich'in kızı Ever Anderson için izleyeceğim sanırım. HBO bir de gidip çocukluğumun vazgeçilmez çizgi filmi olan Scooby-Doo'nun Velma'ya odaklanan bir remake'ini yapmış. Bu sefer ise Velma'mız Hintli. IMDb notu gerçekten rezil ötesi ve ben de gidip gerçekten bu kadar kötü olabilir mi diye ilk bölümünü izledim. Gerçekten de o kadar kötüymüş. Komedi dizisi herhalde, biraz gülerim diye düşünüyordum ama aşırı derecede sıkıldım. Karakterleri kötü, diyalogları kötü, hikayesi kötü, iyi olan bir şey bulamadım. Zaten dizide Scooby-Doo ve Shaggy yok. Eğer Shaggy'nin paralel evrendeki versiyonu bu ise durum daha komik. HBO'nun hem The Last of Us'a hem de buna imza atması gerçekten çok gülünç. HBO'yu takdir mi etsem, eleştirsem mi bilemedim. Çocukluğumun içine ettiğiniz için teşekkür ederim. Evet, gelelim bu berbat uyarlamalar için
çözüm üretmeye. Bana göre yapımcı şirketlerinin önünde 2 seçenek olmalı. Birincisi, baştan sona yeni bir hikaye yazmak. Siyahi deniz kızı mı istiyorsunuz? Hiç sorun değil. Kahverengi kıvırcık saçlı, kahverengi gözlü, altın kuyruklu bir siyahi deniz kızı karakteri oluşturalım. Adını da Destiny koyarız. Hikayede Destiny'nin maceralarını işleriz vesaire. İkincisi ise önceden yazılmış bir hikayeyi en az hasarla değiştirmek, yeni şeyler eklemek. Mesela Dune Part 1 ve The Last of Us buna örnek verilebilir. Bazılarınızı küçük değişiklikler bile yine rahatsız edebilir ama bir güç yüzükleri olmaktan 1000 kat iyidir. Ben birinci seçeneği destekleyenlerdenim. Şimdi aklıma geldi de baştan sona bir hikaye yazmak büyük bir emek istiyor. Yapım şirketlerinin bu yolu seçeceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü tembel işlerle daha çok para kazanmak lazım. Aynı şeyi ısıtıp önümüze koymaları lazım ki para kazanabilsinler. İkinci seçeneği bile umursayacaklarını düşünmüyorum. Belki bazılarınız önceden yazılmış karakterlerin ırklarının değiştirilmesini destekliyor olabilir. Ariel'in siyahi olması veya Velma'nın Hintli olması sizin için güzel bir şey olabilir. O zaman Black Panther'i, Pocahontas'ı, Alaaddin'i, Mulan'ı, sarışın, mavi gözlü, beyaz bir oyuncu canlandırsın lütfen. İşte öyle olmuyor. Çünkü her hikayenin karakteri kendi kültürüne sahip. Bu konuları konuşmak zorunda kalmamız bile beni gerçekten üzüyor. Şunu anladım ki çok şanslı bir çocukluk geçirmişim. Bu tür beyazı siyah yapalım, erkeği kadın yapalım gibi saçma sapan tartışmalar yoktu. Çünkü izlediğim çizgi filmlerden filmlere kadar asıl önemli olan şey karakterlerin ırkları veya ne oldukları değildi. Hikayeleriydi. Hem karakterlerin kendilerinden ve kültürlerinden bir şeyler öğreniyorduk hem de hikayeleriyle bize ilham olmayı başarıyorlardı.